Arkadaşlar, girişte görmüş olduğunuz bu defter kılıfı için mecmualardan şu şekilde kağıtlar kestim. Bu kesmiş olduğum kağıtların ölçüsü 6 santime 13 santim. Kağıtların hepsini kestikten sonra istediğim kısımlarını, yüzünü bantlayacağım. Şeffaf koli bandıyla. Koli bandımı açıyorum. Şurayı kullanmak istiyorum. Bu kısmını şu şekilde koli bandına yapıştırıyorum ve kesiyorum. Kağıtların hepsini arkadaşlar bu şekilde kağıtları bantlayacağız. Şimdi bunun katlanmasını gösteriyorum size. Şu kenarlarda bant yok, önemli değil onlar. Onlar zaten içeride kalacak. Önce kağıdı şu şekilde ikiye katlıyoruz. Ortadan. Sonra açıyorum arayı. Yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Sonra döndürüyorum. Diğer yarıyı alıyorum. Ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Bu şekilde. Sonra bunun iki katlanan kısmı şöyle ağız ağza getiriyorum. Bakın arkadaşlar, şu kısımda daha yoğun bir desen olduğu için bunu şu şekilde tutuyorum. Ve şöyle şu kısmını şöyle açalım. Düzgün kırılsın. Kırıyorum. İkiye katladım. Sonra şunu yakalıyorum. Yarıyı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde şu şekilde katlıyorum. Sonra diğer yarıyı alıyorum. Onu da bu şekilde ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Ve bunun ikisini şu şekilde birleştiriyorum. Evet arkadaşlar, kağıtları katlama şeklim bu. Şimdi katlamış olduğum kağıtları takmayı göstereceğim. Takmak için de şu şekilde tutuyorum. İki tarafı şu şekilde gelecek şekilde tutup böyle birbirinin içine geçiriyorum. Şunun birini şöyle alta, birini üste ve çekiyorum. Böyle. Sonra bir tane daha alıyorum. Onu da bu şekilde. Bunu zikzak yapacağım. Şöyle oldu. Şimdi bunu da bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru takacağım. Birini böyle, birini bu tarafa. Şöyle takacağım. Böyle oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle. Birini alta, birini üstte. Böyle istediğim boya gelene kadar bunları bu şekilde böyle takacağım. Bunların hepsini yaptım. Şu arkadaşlar 8 sıra olacak. Bu defterin gövdesinin oturacağı kısım. Ayrıca bu defterin içine girecek bölümleri içinde şu şekilde başka bir parçalar yaptım. Şöyle. Bunlar da defterin içine gireceği bölümler. Bunlar. Bu şekilde. Bu da aynen bunun gibi 8 tane olacak. Ayrıca bunların dışında arkadaşlar bunların şu ağız kısımlarını kapatmamız lazım. Bu ağız kısımlarını kapatmak için de arkadaşlar şöyle yapacağız. Şu katlamış olduğum kağıdı yine ortadan bu şekilde ikiye bölüyorum. Şunun bir tanesini alıyorum. Şu aradan içeriye geçiriyorum.
ve döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu şu araya yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Bakın bu kısım kapandı. Gördünüz mü? Çatal gitti. Şimdi diğer yarıyı alıyorum. Onu da şuradan içeriye, tam ortadan yine aynı şekilde içeriye sokuyorum. Şöyle bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve bunu da aynen şu kısmı arkadaşlar yerleştiriyorum. Bütün bu şeritlerin ağız kısımlarını bu şekilde kapattıktan sonra bunları tek tek dikmeye başlıyoruz. Arkadaşlar bunları yaptıktan sonra bir de şöyle minik kareler yapacağız. Bu minik kareyi yapmak için şu bizim katladığımız kağıdı şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Yarıyı alıyorum. Önce ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı tekrar ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve bir araya getiriyorum iki tarafa. Sonra diğer yarıyı alıyorum. Onu buradan içeriye geçiriyorum. Şöyle şekilde tutup bir dönüyorum. Bir daha dönüyorum ve bunu arkadaşlar şu araya, bakın şu araya, şuraya yerleştiriyorum. Bunlardan arkadaşlar 5 tane yapacağım. Hatta bununla ilgili bir sizinle resim paylaşacağım. O resimde bu minik kareleri nerelere koyacağımızı göstereceğim size. İşaretleyeceğim onların yerine. Şimdi arkadaşlar ben dikmeye başlıyorum. Yerleştirme şeklimiz bu. Bunu göz ardı etmeyin. Şimdi ipimi taktım arkadaşlar ve bunları birbirine dikiyorum. Şuradan ipimi geçirdim. Şu ucunu bu şekilde yakaladım. Ve arkadaşlar şöyle içeriye geçiriyorum. Şöyle. Sonra yakalıyorum bunu böyle. Dikme şeklimiz hep aynı arkadaşlar. Bu şekilde bütün bunları dikeceğiz. Parçaları birbirine. Buradan buraya geçeyim. Buradan şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Önlü arkalı, içeriden dışarıdan olacak şekilde bunları komple dikeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi gövdeyi diktim. Şimdi bu şu da defter kapağının gireceği bölüm. Bunu şu şekilde arkadaşlar buraya böyle dikeceğim. Şimdi ipimi buradan şöyle geçiriyorum. Buradan böyle kenarlardan dikeceğim arkadaşlar bu şekilde. Şöyle
Şuraya geliyorum. Buradan şu vaziyette şöyle dikiyorum. Sonra buradan böyle kenarlardan dikiyoruz arkadaşlar bunları. Şöyle. Sonra şu kısmı böyle sıkıca dikiyoruz bu kısımları. Bu şekilde arkadaşlar şöyle üç tarafı dikeceğim. Böyle kenarlardan arkadaşlar bu şekilde bunları dikeceğiz. Böyle komple buraya kadar dikeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi defter kılıfının şu cep kısmını da diktim. Ve ayrıca şu kısmına bir düğme diktim. Buraya da ip bağladım ve kapatma şeklimi göstereceğim size. Bu şekilde defteri yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde olacak defter kılıfım. Bunu kapatacağım zaman bu şekilde kapatacağım. Bu şekilde şu ipinden şöyle tutup şuraya şu vaziyette sıkıştıracağım. Evet. Evet arkadaşlar, defter kılıfıyla ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.